Herkese merhaba. Ben Ege. How to be a prop firm trader serimin ilk bölümüne hoş geldiniz. Güzel bir başlangıç yapalım. Umarım güzel de bir seri olur. Hep birlikte öğreniriz, gelişiriz. Aynı zamanda para kazanırız. Öncelikle e, bu yeni seriyle ne yapmaya başladığımdan bahsetmek istiyorum. Her hafta düzenli olarak yüklemeye çalışacağım videolarla birlikte öncelikle o haftaki mental durumumu, psikolojik durumu ve hesabımın üzerinden e, hızlıca geçerek balance'ımı, equity'mi, e, işte win ratio'mu göstereceğim bir kısım olacak. Buna göre yeni stratejiler belirleyeceğim ve onları sizinle paylaşacağım. İkinci aşamada o hafta aldığım işlemleri sizlere göstererek hangi stratejiyi uyguladığımı, nasıl bir risk yönetimiyle bu işlemleri aldığımdan bahsedeceğim. Videonun üçüncü ve son kısmında ise bir sonraki hafta ile ilgili markette beklentilerimi ve nasıl bir plan kurguladığımı göstermeye çalışacağım. Öncelikle şu anki account'umun durumunu göstermiş olayım. Ee, Şu ana kadar bu account'umdan 35 bin dolarlık yüksek bir meblağda payout aldım. Ancak son dönemde marketin hacimsizliği sebebiyle veya işlemlerimin üst üste stop olması ile şu an görebildiğiniz üzere eksi %7'ye kadar gelmiş durumda hesabımın durumu. Yani aslında hesabımın toplam breach edilmesine sadece 2000 dolarlık küçük bir marj kaldı. Normalde benim gibi %1'lik risk oranı kullanan biri için bu marj çok az. Yani aslında toplamdan maksimum breach'i eksi %9 olarak düşündüğünüzde ben normalde aldığım %1 risk ile kendime 9 mermi hakkı veriyorum diyebilirim. E, Yani bu şekilde eksi %7'deyken de aslında sadece 2 tane mermim kalmış oluyor. Ve bu sayıyı az bulduğum için ChatGPT ile kendi win ratio'mu ve risk reward sayımı girerek nasıl bir strateji izlemem konusunda fikir aldım, fikir edindim. E, ChatGPT'nin bana söylediği şu oldu. Win ratio'm normalin üzerinde ve gayet başarılı buldu. %85'lik oranı. Risk reward'um da 2,02. Bir swing trader için fena olmayan bir sayı. Yani aslında buradan şunu anlayabiliriz. Benim trade stratejim daha çok e, A+, yani A artı işlemlere girerek, setup'lara girerek kazanacağımdan emin olduğum veya emin olmak istediğim garanti işlemlere girmekten geçiyor. Çok yüksek risk reward hedefleri koymuyorum. Daha düşük risk reward hedefleriyle daha yüksek başarı oranı elde etmeye çalışıyorum. ChatGPT'nin bana önerdiği şu anki account'umun balance'ını da gördükten sonra riske edeceğim miktarı düşürmek oldu. Ben de bunun yardımı, ChatGPT'nin yardımıyla şöyle bir strateji oluşturdum. Şu an gördüğünüz üzere hesabımın balance'ı 93 bin dolar yaklaşık olarak. Bu hesabı yeniden profitable yapabilmek için öncelikle 100 bin doların üzerine çıkarmam gerekiyor. 100 bin doların üzerine çıkarkenki aşamayı e, part part ayrı ayrı değerlendireceğim. İlk aşama survival mod olarak adlandırdığım hayatta kalma modu olacak. E, Dediğim artık yeni risk sistemimle e, her işlemde %0,5 riske ediyor olacağım. Bu da aslında bana 2 değil 4 mermi hakkı verecek. E, Bunu 95 bin dolara ulaşana kadar hesabımın balance'ı devam ettireceğim. Yani aslında 2000 dolarlık bir kazanç elde edene kadar işlemlerimde sadece %0,5 riske etmeyi planlıyorum. Bu survival moddan çıktığımda ise yeniden eski sistemime dönüp her işlemimde %1 ederek devam edeceğim. Ondan sonrasında 100 bin doların inşallah üzerine çıkararak hesabı yeniden profitable yapmaya çalışacağım. Eğer sizin de hesabınız breach edilme seviyesine yakınsa böyle bir strateji izleyebilirsiniz. Ee, Survival modda olduğunuzu kabul edip hesabı patlatmamak için, işte intikam trade'leri almamak için veya sinirlenip duygularımıza
Duygularımızın bizi ele geçirmesine izin vermemek için bu tip bir yöntem izleyebilirsiniz. Ee, evet, ilk aşamada böyle. Hesabımı yeniden göstermiş olayım. Şimdi ikinci aşama olan bu hafta aldığım iki tane trade'i sizlerle göstermek istiyorum. Evet, öncelikle aldığım ilk işlem olan Ethereum işlemiyle başlamak istiyorum. Twitter hesabımı takip edenler biliyordur. Geçen hafta sonu yaptığım paylaşımda aslında Ethereum'u makro perspektiften Ağustos sonundan beri gelen bu düzeltme dalgasını bu şekilde etiketlemiştim. Aradaki mikro sayımları daha kolay anlaşılsın diye kaldırıyorum. Ancak şurada üçgenin sonrasında bir diagonal beklediğimden bahsetmiştim. Bu diagonalin son dalgasında aslında ben şuradaki yani diagonallerin ve Elite'e göre en klasik kurallardan biri olan beşinci dalgalar aslında üçüncü dalganın e, likiditesini alır. Ancak bir istisna vardır ki o da truncated adı altında geçiyor. Truncated yapılarda bazen beşinci dalgalar üçüncü dalganın likiditesini almadan direkt o dalganın tersi yönlü bir hareket başlatır. Bu truncated yapılar genelde o fitile çok yaklaşır ancak almadan devam eder ve sonrasında momentum hacimli bir yükseliş dalgası beklenir. Çok sık karşımıza çıkmıyor tabii ama özellikle e, coinlerde, kripto sektöründe daha momentumlu, daha hacimli olduğu için, pardon momentum demiş, daha volatil olduğu için grafikler bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu gelen son low'u truncated yapı olarak işaretleyip daha sonrasında bir yükseliş ama hacimli bir yükseliş dalgası beklemeye başlamıştık. Nitekim geldi o hacimli yükseliş dalgası. Şu an burayı göz ardı edin lütfen. Küçük bir tüyo daha vermek istiyorum. Elliot'ın e, aslında ne kadar matematiğine uygun ve e, nizami olarak işlediğini göstermek için. Elliot'ta yükseliş dalgaları da düşüş dalgaları da yani itkisel dalga olarak adlandırdığımız dalgalar beşli olarak hareket eder. Eğer bir yöne doğru bir akış varsa, bir momentum varsa beşli hareket yaparlar. Ve bu beşli hareketler özellikle kripto sektöründe genelde şuradan şunu kullanabilirsiniz. Trend-based fib extension yardımıyla şu şekilde belirlenebilir. Üçüncü dalgalar genelde birinci dalganın yaklaşık 1.236 ile 1.382 bölgesi veya 2.236 ile 2.382 bölgesi arasında sonlanır. Bu tüyo aslında etiketlemelere, Elliott etiketlerine yardımcı olan çok güzel bir e, tüyo bence. Bu tüyo sayesinde de işte bu bilgi sayesinde ben de bir saniye yanlışlıkla oynattım. Ben de şuradaki şöyle göstereyim. Şu dalgayı kendi içerisinde bir beşli olarak sayabilmiştim. Ee, şuraya doğru bir saniye. 2825 bölgesine doğru olan e, birinci hareket, daha sonrasında gelen düzeltme ve tam birinci itkisel hareketin 2.236 ve 2.382 bölgesi arasında bitmiş bir üçüncü dalga hareketi, gelen düzeltme ve burada bir diagonal hareketiyle ilk itkisel hareketin bitişi. Aslında bu hem çok kısa bir sürede, bakın pazartesi akşamından çarşamba sabahına kadar yaklaşık şöyle bir saniye gelmiş bir %13'lük ciddi bir yükseliş dalgasından bahsediyoruz. Aslında truncated yapılardan sonra gördüğümüz ciddi yükseliş dalgası burada da gelmişti. Ben de bunu gördükten sonra artık Ethereum grafiğinde long kovalamaya başladım. Ancak istediğim geri çekilmeyi vermedi burada. Gördüğünüz gibi grafik. İlk yükseliş dalgası, ilk etkisel dalga bittikten sonra sadece küçük bir düzeltme yaparak şu seviyenin altına inmedi. Ben de burada biraz kendi trade sistemimden de şaşarak aslında daha intraday trade'ler aramaya başladım. Swing trade'ler tutmaya
Çünkü fırsat vermeyeceği belliydi Ethereum'un. Bu yüzden daha sonraki hareketinde en azından e, birinci dalga tamamlandıktan sonra daha makro perspektiften bakıyorum. Şurayı komple bir birinci dalga olarak etiketlemek gerekir. 2, sonrasında bir 3, 4, 5 bekliyordum. Şöyle farklı renkle yaptım. Rahat anlaşılsın diye. Da şunun şeyini büyütüyorum boyutunu. Daha sonrasında bu grafiklerin bu paritenin yükselişini bekledim. Bu yüzden intraday olarak aldığım pozisyonun amacı şuydu. Bir itki dalgası kendi içerisinde beşli olması gerektiği için şurayı şu şekilde etiketlemiştim. Burası da bir birinci yükseliş dalgası, 2. Sonra kendi içerisinde üçüncü dalga, yani şu kısım. Şurası bir, 2, 3, 4, 5 olarak etiketlemiştim ve daha sonrasında bir dördüncü dalga için bekleyişe girdim. Burada beklediğim dördüncü dalga aslında kendi içerisinde daha da küçük zaman dilimlerine inerek saymaya başladım. Ve burayı şu şekilde saydım. Bakın, şu kısmı yeniden göstereceğim. Düzeltici dalgaların kendi içerisinde üçlü olmasını isteriz, bekleriz. A, A'yı bir hızlı, momentumlu bir inişle, beşli dalga, daha sonrasında B dalgaları genelde zamansal olarak uzun olur ve e, üçgen olabilir. Gayet sık bir şekilde görülür. O yüzden şurayı bir üçgen olarak alarak A dalgası sonrası gelen B üçgeni ve yeniden C hareketiyle aslında şurada acaba dördüncü dalgada geldi mi diye düşünmeye başladım. Bir diğer, bu arada 1.236, 1.383 bölgesinden bahsettik. Şu kısımdan bahsettik. Bir diğer önemli bölgede Fibonacci sayıları olarak belirtilen 1.618 bölgesidir. Aynı zamanda 2.618, 3.618, 4.618, bunlar da birkaç diğer önemli bölge. Buraya da geldikten sonra bunu ekstra bir konfirmasyon olarak gördüm. Ve gelen yükselişte entry, yani yükseliş yine çok hızlı geldi. O yüzden entry'yi daha aşağılarda yakalayamadım. Ve C dalgası biraz karışıktı. O yüzden tam olarak güvenemedim kendime diyebilirim. C dalgasının çünkü kendi içerisinde beşli olmasını bekleriz her zaman, her koşulda. Bir düzeltici dalgada C dalgası beşli olmak zorundadır kendi içerisinde. Ve şurası gördüğünüz üzere hiç de beşli gibi sayılmaya müsait değil. Yani çok e, yani şöyle aslında biraz da zorlama bir diagonalle şu şekilde saymıştım ben. Şu gösteriyorum hemen. Şu şekilde saymıştım. Şurası bir, 2, 3, 4. Daha sonrasında gelen beşinci dalga ve dip. Bu arada kural olarak dördüncü dalgaların aslında birinci dalganın tepesinin altına inmemesi gerekir. Ancak burayı da kendi içerisinde bir birinci dalga olarak adlandıracağımız için, yani makrodaki üçüncü dalganın birinci dalgası olarak adlandırmayı hedeflediğim için, etiketlemeyi hedeflediğim için bunu görmezden geldim. Biraz uzattım sanırım, kusura bakmayın. E, Anlatmaya alıştıkça ben de daha hızlanırım. Neyse, şurada artık entry'mi yaptım. Hedefimi normalde üçüncü dalganın e, üstü olacak şekilde çekilebilirdi. Ancak yine az önce bahsettiğim gibi bu dalganın truncated olmasından korktuğum için üçüncü dalganın belki de tepesine gelmeden bir düşüş yaşar diye düşünüp biraz daha altına koydum TP noktamı. 3230 seviyesine koydum. Aslında yüksek ararlı bir işlem değil. Risk reward ratio'su yüksek bir işlem değil. Sadece 1'e 1.15'lik bir kazanç oranı veriyor. Ancak hesabım zaten breach edilme seviyesine oldukça yakın olduğu için e, her kuruş sayılır diyerek baktım ve bu işlemi aldım. Daha sonrasına bakalım nasıl gerçekleşmiş. Geri çekilmeler oluyor. Daha sonrasında ciddi bir yükseliş. Burada hala çıkmadım. Hedefimi bekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şurada aslında işlemi takip ediyordum. Biraz geç durdurdum ama. Şuradaki sayının bir anlamı var. 3193.61 seviyesi benim bu işlemi kapattığım nokta oldu. O da
Şöyle grafik üzerinden göstereyim. 3193. Şu seviyelerden kapattım. Peki neden? Ee, Aslında üzücü bir şekilde hedefim, yani işlemim gördüğünüz gibi hedefin çok yakın, e, çok çok azıcık altından dönerek TP olmadı. Ama işlemin stopa gitmesindense kendi içerisinde dediğim gibi bu sırada ekran başındaydım. Şans eseri her zaman öyle olmuyor ama intraday bir trade almaya alışkın olmadığım için bu sefer ekran başında takip ediyordum işlemimi. Gördüğünüz gibi şurası aslında kendi içerisinde bir beşli oluşturdu şu seviye. Ve daha sonrasında gelen hacimli satış e, beklemediğim bir şeydi. O yüzden işlemde daha fazla kalmak istemedim ve giriş seviyemin çok azıcık üzerinden kapatarak aslında yaklaşık 200 dolarlık küçük bir kar oranını alarak işlemimi kapattım. E, Dediğim gibi şu bölgeden. Böylece haftanın ilk trade'i aslında TP noktasına gitmeden tamamlanmış oldu. Ee, Yapacak bir şey yok. Bu konulardan sonra özellikle de hesabım şu an kötü bir noktadayken bu tip olaylar yaşamak insanı daha da strese sokar, daha da öfkelendirir. Ama burada insanın kendine bu stresle başa çıkmak için farklı yöntemler denemesini önemli buluyorum. Ben örneğin burada, ya tabii ki hepimiz insanız, hepimiz duyguları hissediyoruz. Burada çok sinir olduğum için bu işlemin TP noktasının bu kadar yakınından dönmesine ekranı kapatıp kendimi dışarı attım. Yürüyüşe çıktım. Sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonrasında döndüm, yemeğimi hazırladım. Kendimi başka şeylerle oyaladım diyebilirim. Herkese bunu öneririm. İnsanın kendini sakin tutması gerçekten çok önemli bir şey. E, Ben de bu sayede kendimi yeniden ekran başına döndüğümde daha zinde bir şekilde hissederek aslında bir sonraki işleme kendimi hazırlamış oldum. Dediğim gibi işin psikolojik boyutunda bu tip şeyleri önemli buluyorum. Bu uzun bir maraton. Böyle küçük sinir bozucu olaylarla aslında kafayı yememek lazım. Kendimize dikkat etmek lazım diyebilirim. Evet, ilk işlemim böylece sonuçlanmış oldu. Giriş seviyesine yakın bir seviyede. Evet, geldik haftanın ikinci işlemi olan altın long pozisyonuma. Twitter hesabımı takip edenler biliyordur. Aslında biz altının son dönemdeki hareketinden güzel karlar elde ettik. Destek ve direnç seviyeleri arasında hareketlerini güzel bir şekilde yorumladığımızı düşünüyorum. Aralarda stop olduk. Yani belli bir noktaya kadar aslında yeni bir dip beklentim vardı. Ancak bir yandan gümüşle korele gittiğine inanıyorum altının. Yani güçlü bir korelasyonu var gümüşle. Ve gümüşün güçlü yapısı nedeniyle ve gelen yeni tepelerle birlikte aslında altında da yeni dip arayışını bıraktım. Şuradaki dip bölgesini alınacağını düşünmeyi bıraktım. Burayı o yüzden şu şekilde etiketledim. Bir üçgene dönüştüğünü düşünüyorum buranın. Şurası, bir saniye şöyle yapıyorum hemen. Şu şekilde aslında bir üçgen yapısının oluştuğu kanaatine vardım. Çok geometrisi güzel değil aslında, ancak şöyle A, B, C dalgası, D dalgası ve E dalgası ile birlikte üçgenin, şurayı kafa karıştırmaması için siliyorum, bir üçgen dalgası oluştuğunu ve daha sonrasında gelen yükselişle beraber altının yeni tepeler yapacağını öngörüyordum. Bu neticede aslında dönüşlerde bir yerden sonra long kovalamaya başladım. Şöyle ki, yani daha makro perspektiften bakış açım böyleydi. Sonra daha mikro zaman dilimlerine indiğimde yukarı doğru bir beşli dalga saydım. Böylece ilk itiksel hareketini bitireceğini planladığım yerde. Şöyle bir ve ikinci dalgası, devamında gelen bir iki, şurası birazcık karışık. Burada üçün üçüncü dalgası bitiyor, dördü yapıyor ve beş. Beşinci dalga ile beraber daha makro perspektifte üçüncü dalga bitiyor. Dört düzeltmesi ve sonra gelen beş. Beşinci dalga yükselişi. İtkisel hareketi. Buranın düzeltmesinde artık bir long işleme dahil olmak istiyordum. Burayı fark ediyorsunuzdur. Şurası aslında bir direnç bölgesi olarak çalışıyor. Daha önce bakın, şurada bir mumların kararsızlık bölgesi var. Buradan destek alıp yeniden yükseldi ve şurada e, küçük bir farkla yeni bir tepe yapmıştı fiyat, parite.
Daha sonrasında bu direnç noktasına, daha sonra direnç noktası olacak noktayı kaybederek çekilme yaşadı. Yeniden denedi, kıramadı 4 saatlikte. Bir kere daha döndü ama bu sefer dibini almadan, yeni bir dip yapmadan destek buldu. E, Bu aynı zamanda paritenin güçlü olduğunun başka bir göstergesi. Sonra yeniden denedi. Şurada ufak bir şekilde kazandı aslında bu direnç noktasını. Şu bölgede. Beyaz olarak gösteriyorum. Kazandı ancak üzerinde tutunamayarak bir deviyasyon hareketi oluşturdu. Deviyasyon hareketinin ardından, direnç noktasında oluşan deviyasyon hareketinin ardından aslında güçlü bir satış bekleriz. Ancak burada böyle bir şey de oluşmadı. Fiyat çok fazla geri çekilmeden yeniden direnç noktasını denemeye başladı. Ben bu noktada aslında biraz da riskli bir işlem çünkü direnç noktasından long işlem alınmaz. Bakılacaksa short konfirmasyonlar bakılabilir. Ancak ben burada direncin geçilerek daha sonrasında yukarıların hedefleneceğini planlıyordum. Ve eğer her şey planım doğrultusunda giderse e, daha yani çok güzel bir giriş noktasıyla yüksek e, rewardlar hedefleyerek bu şeyi, bu işlemi swing olarak yürütebileceğimi düşünüyordum. Böylece daha mikro perspektiflere indim ve bu düşüşü saymaya başladım. Bu düşüşü iki farklı şekilde saymıştım aslında. Birincisi burayı komple bir A dalgası olarak alıp şu bölgeyi, daha sonrasında gelen B ve yeşil bölge yani destek bölgesine doğru bir C hareketi beklemiştim. Ama sonrasında fiyat şurada güçlü hareket göstermeye başladı. C dalgaları çünkü karakteristik olarak hacimli ve dik inip çıkan dalgalardır. Burada öyle bir yapı görmedik. Ben de bu yüzden sayımı bir daha kontrol ettim ve farklı bir sayım ortaya çıktı. Bu sayıma göre düzeltme şurada bitmiş olabilirdi en azından kısa vadede. Oraya yeniden değineceğim. Daha sonrasında gelen yükseliş ve bir flat düzeltme yapısıyla ikinci e, şöyle 1 ve 2'yi yeniden yaparak daha sonrasında artık yukarılara hedefleyeceğini düşünmeye başladım. Bu yüzden burada bir long pozisyon inşa ettim. Dediğim gibi direnç noktasına açılan long pozisyon tabii ki riskli bir işlem. Ancak güzel bir giriş noktası yakaladığımı düşünerek bu işlemi almayı tercih ettim. Bakalım oynatıyoruz ne olmuş. Bu arada şurada flat dalgayı daha mikro sayımlarla saymak önemliydi. C dalgalarının beşli olduğunu söylemiştik. Burada bir diagonal ile C dalgasını yapmış olabileceğini düşündüm. Şu şekilde A, B, C şeklinde. Ve bunun sonrasında gelen yükselişle long pozisyonumu inşa ettim. Aslında farkındaysanız düşüşten sonra direkt long pozisyon almıyorum. Bu da yapılabilir aslında. Mesela şuradan 2'nin olduğu yerden C noktasının altı stop olacak şekilde bir long pozisyon inşa edilebilirdi. Ancak dediğim gibi biraz daha riskli bir işlem olduğu için dirençte long pozisyon açmaya çalıştığım için sonrasında gelecek yükselişi bekledim. Ve ne zaman ki artık düşüşün devamının gelmeyeceği belli oldu. Yani şu pozisyonda artık şuradaki tepenin 4200 noktasındaki tepenin üstüne geçildiği için artık düşüşün devamının gelmesi mümkün olmayacaktı. Invalid olacaktı düşüş yapısı. O yüzden geri çekilmelerde artık long aramaya başladım ve buradan işleme dahil oldum. İkinci dalganın altı stop olacak şekilde. Şöyle oynatıyorum. Bunu biraz daha hızlı oynatıyorum. İşlem burada birazcık oyalandı. Oyalanıyor, oyalanıyor. Önemli değil. Şimdi bu kırmızı kutunun olayı ne? Yine birazcık geç kaldım. Bu kırmızı kutunun olayı şuydu. Ben Twitter'dan yaptığım güncelleme ile kırmızı kutuda aslında %50 kar alacağımdan bahsetmiştim. Ee, Bunun sebebi şuydu. Şu dalga bir ABC dalgası olmakla birlikte daha kompleks bir düzeltme yapısı ortaya çıkmasından endişeliydim. Daha kompleks bir düzeltme yapısı ne demek? VXY olarak şurada 50 double combo wave olarak belirtilen VXY hareketleri karakteristik olarak kendi içerisinde üçlü dalgalardan oluşur. Yani şöyle gösterebilirim. Tabii ki çok fazla alternatif var ancak en klasik olarak hepsi kendi içerisinde bir üçlüdür şu şekilde. Şöyle biraz karışık oldu. Şunları siyah rengi alıyorum. Şurada bir ABC ile V dalgası oluşur. Daha sonrasında yine bir ABC ile X dalgası, sonra yeniden bir ABC ile Y dalgası oluşarak
kompleks dalgalar biter. Bunun oluşmasından korktuğum için aynı zamanda dediğim gibi yine direnç bölgesinden long aldığım için çok fazla tutmayı planlamıyordum. Gördüğünüz üzere zaten üzerinde yeniden kalıcılık sağlayamadı fiyat. Bu yüzden kırmızı noktayı, kırmızı direnç alanını belirledim. Ve eğer şurası 1-2 değil de burası da kendi içerisinde bir ABC bölgesi ise yani şu şekilde A, B, C dalgası yapıyorsa şöyle şey yaptım. Devamında yeniden bir düşüş ile yani şurada V dalgasının bitimi, X dalgasının bitimi daha sonrasında gelecek bir Y hareketiyle mikroda yeni dipler yapmasını bekleriz. Bu yüzden kırmızı direnç alanını belirledim. Bu da şu şekilde oldu. A'nın üzerinden B'nin altına doğru bir şey çektiğimizde görüyorsunuz. Pardon kaydırdım. Daha önceki Ethereum grafiğinde de belirttiğim gibi önemli olan alanda 1.236 ile 1.382 arasındaki bölge bir direnç noktası oluşturup satış yiyerek dalganın yükseliş momentumunu bozdu. Ben burada %50'lik kar almayı planlıyordum. Daha sonrasında stopumu girişe atarak en azından pozisyondan zarar etmemeyi, kârı cebime koymayı planlıyordum. Ancak bu sırada dışarıdaydım ve bu hareketi çok muhtemel görmüyordum dürüst olmak gerekirse. Ben 1-2 yaparak daha sonrasında yeni yükseliş dalgalarının başlayacağını düşündüğüm için buraya bir emir atmıştım ama attığım emir komik bir şekilde, ironik bir şekilde yani 4260'ın hemen üzerindeydi. Bu yüzden emrim çalışmadı ve ben buradaki işlemi telefonumu açıp kontrol ettiğimde gördüğümde zaten giriş seviyeme kadar çekilmişti. O yüzden ben bu işlemi yeniden giriş seviyesinde kapattım. Umarım direnç seviyesine kapatanlar, Twitter üzerinden takip edip kırmızı direnç seviyesine kapatanlar kârlı bir şekilde işlemi kapatmıştır. Kârı cebine koymuştur. Ben yine üst üste iki işlemden yani bu hafta kâr edememiş oldum. İkisine giriş seviyeme yakın bir seviyede kapatmış oldum. Ama moral bozmak yok. Tabii ki sinir bozucu. E, tabii ki insanın canını çok sıkıyor ama moral bozmak yok. Eee, haftaya veya sonraki haftalarda daha iyi işlemlerle yeniden kendi stratejimi bozmadan, riskimi değiştirmeden, yani her seferinde %0,5 riskimi değiştirmeden yeni işlemler alarak zaten zararımı çıkartacağıma dair kendime güveniyorum. Bu yüzden canımı sıkmıyorum. O sırada dışarıda olmamı kadere bağlamıyorum. Tamamen denk geldi. Yapacak da bir şey yok. Her zaman ekran başında olup da bunu grafik takip etsem onun yaratacağı psikolojik ağırlık bende daha yüksek olacağı için dediğim gibi yapacak bir şey yok diyorum. Böylece videonun ikinci kısmında bitirmiş oluyoruz. Şimdi üçüncü kısımda önümüzdeki hafta ile ilgili beklentilerimden ve planlarımdan bahsedeceğim. Önümüzdeki hafta ile ilgili planlarımı önce işin Forex tarafıyla başlıyorum. Anlatmaya başlıyorum. Forex tarafında Euro grafiğinde uzun zamandır aslında şurada yapılan dibin yeniden alınacağını düşünüyordum. 1.139 kısmına denk gelen hisse alınacağını düşünüyordum. Hala da benzer bir düşüncedeyim. Tabii ki inatçılık yapmak doğru değil. Ancak sayıma güveniyorum. Buna göre aslında yaptığım sayım şu şekilde ilerliyor. Burası bir flat yapı olduğunu düşünüyorum. Flat yapı ne demek? B dalgaları Eee 5. dalganın genelde boyunu geçerek daha sonrasında gelen sert C dalgasıyla A dalgasındaki likiditenin alınması beklenir. C dalgası her zaman beşli olur demiştik. Bu yüzden kendi içerisinde şöyle sayım yaptım. Makrodaki beşli dalganın bir ve ikincisi burada gerçekleşti. Üçüncü dalga şurada bitiyor. Sonrasında gelen dördüncü dalga ve beşinci dalga burada bitecek. Şunlar tamamen mikro sayım. Bunları kendi sayımlarınızla karşılaştırmak isterseniz kontrol edebilirsiniz. Sonra bu grafiğe daha yakından baktığımızda şurayı bir direnç bölgesi olarak aldım. Çünkü grafik burada yaptığı hareketten sonra buraya gelerek burada aslında bir yine kararsızlık bölgesi oluşturdu. Eee, daha sonrasında buranın bir direnç bölgesi olarak çalışacağını tahmin ediyordum. Çünkü altına geldi farkındaysanız o an satış yedi ve altına geldi. Daha sonrasında yeniden yukarı çıkarak bir üstünde kalmayı denedi. Kalıcılık sağlayamadı. Bir satış geldi. Şu kısım tamamen bir likidite avıdır. Hiçbir önemi yok. Direkt bir 4 saatlikte üstüne çıkıp sonraki 4 saatlikte altına inmesi aslında burada bir longçuların long avı olduğunu görebiliyoruz. Farkındaysanız şu 4 saatlik satış oldukça ciddi bir satış.
Daha sonrasında fiyat yeni bir dip yaptı. Direnç yeniden denendi, yeniden satış yedi, yeniden denendi, yeniden satış yedi ama bu sefer son dip alınmadan yukarı çıktı ve bu sefer direncin üzerine çıkmayı başardı. Grafik şimdilik. Şu anda fiyat tam olarak direnç bölgesinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta açılış nasıl olur bilmiyorum ancak iki yönlü de planlarımı yapıyorum. Eğer benim sayımım devam eder eee, ve bir satış gelirse, yani bu şu demek, beşinci dalganın C dalgasının beşinci dalgası şuradaki likiditeyi alacak şekilde ilerlerse, bu direnç sonrasında gelecek düzeltmelerde short pozisyonlar kurgulamaya çalışacağım şu bölgelerde. Daha sonrasında gelen satışla stopumu yükselte yükselte bu likitte alınana kadar short pozisyonları kurgulayacağım. Ancak bunun için şu anlık gerçek bir emare yok. Yani yeterli emare yok. Direnç bölgesinin kaybını beklemek gerekir. Eğer olur da burayı bir destek bölgesi haline çevirirse grafik, buradan gelen yükselişlerle de bu sefer çekilmelerde long kovalamaya başlayacağım. Ve kendi sayımı invalid olarak etiketleyip artık Euro'da yeni tepeler beklemeye başlayacağım. Şu an önemli bir yerdeyiz. Muhtemelen pazartesi akşamına doğru Euro'da bir işlem alırım diye düşünüyorum. Sonra geldik altın ve gümüşe. Gümüş üzerinden okuyacağım bu hafta grafikleri. Zaten korele ilerledikleri için benzer yapılar sergiliyorlar. Gümüş altından çok daha güçlü bir hareket e, sağladı. Şöyle öncelikle altın gümüş grafiğine geleyim. Bu altının gümüşü olan e, grafiği diyebiliriz. Şöyle uzun bir süredir aslında bu tip bir range'in içerisinde hareket ediyordu grafik. Ancak gördüğünüz gibi son dönemde destek bölgesi kırılarak altının gümüşe karşı bir güçsüzlük göstereceğinin ilk sinyali verilmiş oldu. Bu destek bölgesi yeniden kazanılana kadar long pozisyonlarımda gümüş, short pozisyonlarımda altını tercih etmeyi planlıyorum. Bu hafta öyle yapmadım ama öyle yapmamamın sebebi gümüşte net bir yapı görmememdi. Şimdi daha net bir yapı görüyorum. Yine şurada bir üçgen oluşumu var. Daha sonrasında gelen etkisel bir yükseliş, güzel de bir yükseliş. Bakıyoruz. %16, %17'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Buraya mikro grafiklerde baktığımda ilk yükseliş dalgasının burada bittiğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta gümüşte aslında gelecek düzeltmeyle beraber daha mikro sayımlar yaparak örneğin şu şekilde bir hareket bekliyorum. Şurayı A olarak nitelendirip şöyle bir hareket bekliyorum. Çok bu kadar geri çekilmeyebilir tabii ki, farazi olarak gösteriyorum. Buradan alacak tepkilerle aslında farkındaysanız şurası da bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buralara kadar gelip bir tepki alırsa daha sonrasında yeni yükseliş dalgalarını başlatabileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki hafta gümüşte de aslında long kovalıyor olacağım e, diyebilirim. Şimdi geldik kripto kısmına. Ethereum grafiğinde gösterip kapatıyorum. Ethereum ile ilgili hala farklı farklı senaryolar var. O yüzden öncelikli olarak işlem almayı seçtiğim bir parite değil hala. Normalde kripto trade ediyorum ancak son dönemdeki karışık hareketleri sebebiyle şimdilik bir kenarda tutuyorum bunu. Sadece görüşlerimi paylaşacağım. Eğer ki videonun başına bahsettiğimiz gibi bu beşinci dalga bir truncated dalgaysa, yani üçüncü dalganın altına üçüncü dalganın fitilini almadan oluşan itkiselin son hareketi ise e, gelen düzeltmelerde aslında şu bölgenin, yani son swing low bölgesinin altına inmeden destek olarak yeni tepeler yapmasını bekleriz. Ancak eğer bir başka sayım da şu. Eğer burası dördüncü dalga değil de bir dördüncü dalga şurada bittiyse, çünkü bu bir diagonal olduğu için dördüncü dalga gayet burada da bitmiş olabilir. Şurayı yine bir ABC hareketi olarak yapıp, çünkü şurası bir beşli dalga olarak sayılabiliyor. Eğer böyle bir hareket yaptıysa bu lob'u kırarak daha sonrasında şunun da hatta altına inerek yeni bir lob yapıp şöyle bir hareket sergilemesini bekleriz. Şu bölgenin altına inerek. Daha sonrasında gelen yükselişlerle zaten güncellemeleri Twitter üzerinden yaparım. Bu destek bölgesinin üzerine atarsa yeniden gelen düzeltmelerde long pozisyonlar inşa etmeye, kurgulamaya çalışırım. Ancak şimdilik bu ikinci planda. Şimdilik asıl planımız burayı truncated olarak alıp
Ee, Gelen düzeltmelerde long pozisyonlar kovalamak olacak. Şimdi şöyle bir sıkıntı var sadece. Grafik tam olarak net bir beşli yapmadı. Burayı da aslında truncated bıraktı. Yeni bir tepe yapmadı üçüncü dalganın üzerinde. Bu yüzden truncated yapıdan sonra neydi? Gelen itkisel hareketin tersine momentumlu bir hareket bekleriz demiştik. O yüzden hatta ciddi bir satış geldi ancak hala şöyle ki şöyle beşinci dalganın üzerine doğru bir fib retracement yaptığımızda farkındaysanız sadece 0,382 bölgesine kadar gelmiş bir düzeltme var. Yani yarısını bile almamış düzeltme. Tabii ki burada aslında önemli bir destek alanımız var. Haftalık açılışla aylık açılışın kesiştiği nokta önemli bir destek bölgesi. O yüzden bu noktanın altına çok fazla sarkmadan eğer güçlü hareketler gösterirse long pozisyonlar kurgulamaya çalışacağım. Bunları da yeniden Twitter hesabım üzerinden paylaşıyor olurum. Ee, Dediğim gibi daha mikrolara inerek pozisyonlarımı şey yapmaya çalışacağım, inşa etmeye çalışacağım. Son bir ihtimal daha var. Bu daha makro perspektifte. Bu muhtemelen Twitter'da daha çok karşınıza çıkıyordur. Benim öncelikli sayımım değil, ikinci sayımım da değil, üçüncü sayımım hatta. İnsanlar genelde şurayı şu şekilde etiketlemiş. Bir saniye şöyle göstereyim. Tüm şeyimi değiştiriyorum. Şu V, X, V'den sonra gelen V çok belirgin burada. Üçlü olmasını bekleriz. Gayet güzel bir hareket göstermiş. X dalgasını insanlar üçgeni, X dalgası üçgen olabilir. Karakteristik özelliğidir. Karşımıza çıkabilir öyle. A, B, C, D, E olarak yani şu şekilde etiketleyerek aslında X dalgasının burada bittiğini ve sonrasında gelen bir Y ile üçlü dalga hareketi yapacağını söyleyen insanlar var. Bu dediğim gibi benim çok hoşuma giden bir sayım değil. Çünkü çok kompleks bir yapı ortaya çıkıyor ve eğer ilk burayı X olarak alırsak gelecek üçlü yapıyı yani şurayı bundan sonra gelecek yapıyı bence üçlü saymaktansa beşli saymak daha rahat. Farkındaysanız şu şekilde kolaylıkla sayılabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. O yüzden bu sayıma dair elimizde yeterli bilgi olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü sayım olarak tutmamın sebebi bu. Başka metriklerden de yardım alıyorum. Momentum grafiklerini kullanıyorum. Destek direnç bölgelerini kullanıyorum. Şu an desteğin üzerinde seyreden güzel bir hareket var. Ve altına sarkmadıkça long pozisyonları inşa etmenin mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Benim son dip olarak aldığım bölge aslında şurası değil, şu bölge. Tekrar ediyorum. Son swing low'u, önemsediğim swing low bölgesi 2715 bölgesi. Ve eğer yukarıda da yine önemsediğim zaten çok klasik son dip değil, son tepe değil pardon. 3225 seviyesindeki high noktası kırılırsa artık grafiğin düzeltmelerde tamamen long bekleyecek. Yani long kovalamamız gerektiğine dair inancım çok daha artacak. Bu önemli bir gösterge olacak. Şöyle bir hareket yaparsa artık tüm düzeltmelerde gelecek herhangi bir düzeltmede daha mikro sayımlara inerek long kovalamaya başlayacağım ve en azından öncelikle yearly open seviyesine kadar daha sonrasında yukarıdaki direnç noktamıza kadar bu long pozisyonlarımı sürmeye çalışırım. Yani daha swing pozisyonlar üretirim. Ve evet böylelikle bu haftanın sonuna geldim. Umarım ilk videom hoşunuza gitmiştir. Umarım serinin mantığı ve yapacaklarım hoşunuza gitmiştir. Eğer farklı olarak görmek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda feedbacklerinizi açayım. Daha ben de YouTube'a ilk defa giriyorum dediğim gibi. Vereceğiniz herhangi bir feedback'i heyecanla bekliyor olacağım. Kendimi geliştirmek için sizlerin yardımına ihtiyacım var. İnşallah beraber bu account'u daha iyi bir yere getirerek eee, zararda olmamıza rağmen nasıl ki yeniden profitable hale getirebileceğimiz bir prop hesabı göstermiş olurum. Yeniden teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi hafta sonları herkese.